Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün yeni nesil bir amfi ile karşınızdayım. Bu amfiyi Moore çıkardı. Daha önce Moore'un Hornet serisini tanıtmıştık. Fakat bu Hornet 15i, yani Intelligent herhalde, yeni nesil dijital, telefonla kontrol edebilen, ton yazılabilen harika bir amfi. Bu amfiyi bize yollayan Senkop Müziğe, böyle teknolojik ürünleri tanıtmamıza vesile olan Senkop Müziğe teşekkür ediyoruz. Ürünün mağaza bağlantısını ve indirim kuponu alabilmişsem indirim kuponunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Bu teknolojik amfiyi kutu incelemesi ve kutu açılışıyla tanımaya başlayalım. Hornet 15i 15 wattlık combo bir amfi ile karşınızdayız. Ama üzerinde neredeyse hiçbir şey yok. Sadece bir tane düğme ve ışık görüyoruz sanki. Ona geçmeden önce tasarımına, Moore'un iAmp aplikasyonunu kullanıyormuş. Büyük ihtimal bunu aplikasyonla yönetebileceğimiz bir amfi olacak. 52 tane amfi simülasyonu varmış içerisinde ve bu NRS denen bir sistemle algoritması oluşturulmuş. 49 tane efekt arkadaşlar. Yani normal bu tarz combo amfilerde 49 tane efekt bulmanız çok zor. 40 adet davul sample'ı açabiliyoruz ve 80 saniyelik bir looper'ı da var arkadaşlar. Ayrıca Moore'un daha önceki ürünlerinde tanıttığımız Cloud'u vardı. Buluttan ton indirebiliyoruz, ton gönderebiliyoruz ve başkasının yazmış olduğu harika tonları bu amfinin içerisine indirebiliyoruz. Bazı arkadaşlarımız ton yazmakta zorlanıyor, bunu kullanabilirler. İçerisinde Bluetooth 5.0 var. Yani cep telefonunuzdan açtığımız müzikleri hızlı bir şekilde bunda çalabileceğiz ve kendisini aslında bir Bluetooth hoparlör gibi de kullanabiliriz. Ve Wireless Foot Switch'i var. Bu çok güzel bir özellik. Moore'un daha önce tanıttığımız akıllı gitarları vardı. Onda da Wireless Foot Switch, kablosuz Foot Switch'i kullanıyorduk. Arkadaşlar, Moore'un daha önce Hornet amfisini ve GTRS gitarlarını incelemiştik. Onları kartlar bölümüne bırakıyorum. Orada da bu Foot Switch'i görebilirsiniz. Moore'la ilgili tüm gelişmiş teknolojik ürünlerin daha önce yaptığımız tanıtımlarını kartlara bıraktım. Mutlaka onları da izlemenizi öneririm. Moore bu konuda bir öncülük ediyor gerçekten endüstriye. Şimdi kutuyu açalım, cihazı içerisinden çıkartalım. Evet, kutumuzu açalım bakalım. Evet, beyaz bir kutu daha çıktı içerisinden. İlk önce bu beyaz kutuyu açalım, merak ettim. İçerisinde ne var? Adaptörümüz var. Adaptörü güzel bir şekilde kutulamışlar. Adaptörümüz çok ağır değil, hafif arkadaşlar. Büyük bir elektrik kablosuyla geliyor. Adaptörün hafif olması güzel olmuş. Kullanım kılavuzu çıktı içerisinden. Hızlı kullanım için yapmışlar. Zaten cihaz üzerinde çok fazla bir düğme yok. Teknolojik bir cihaz olduğu için. Buradan bağlantıları görüyoruz. Gitara girdiğimiz yer. Kulaklık çıkışı, cep telefonuna bağlayabiliyoruz arkadaşlar ve cep telefonundan kayıt yapabiliyoruz. Güzel bir özellik olmuş. Güç girişi. Fazla giriş çıkış yok zannedersem. Evet, yanlara kartonlar koymuşlar hareket etmesin diye, onları da çıkartalım. Kutulamayı başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Size gelene kadar hiçbir zarar görmez bu ürün. Ürünü yerinden çıkartalım. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Yok. Evet, amfimizi çıkarmaya hazırız. Lastik şeffaf poşetlere koyarlar genelde. Daha değişik bir malzemeye sarmışlar bu sefer. Evet. Amfi bu. Bu. Daha önceki Hornet serilerindeki gibi eski bir radyoya benziyor ön ızgarası. Güzel bir logo. Yumuşak bir malzemeyle yapmışlar bu logoyu. Güzel, vintage bir ızgara. Burada daha önce GTRS ve Moore'un amfilerinde gördüğümüz, gitarlarında gördüğümüz akıllı knob deniyor. O var. Gitarımızı buradan giriyoruz. Kulaklık çıkışım işte, kayıt için cep telefonumuza bağlayabileceğimiz Type-C çıkışı ve elektrik girişi. Tek diyebileceğim, bu elektrik girişi arkada olsa biraz daha güzel olabilirmiş. Arkaya bakıyoruz. Sadece tutamaç var. Amfi hafif mi? Bayağı bir hafif arkadaşlar. Altına bakalım. Silikon ayaklar var sabit durabilmesi için. Çerçeveleyen beyaz bir plastik çerçevemiz var. Bu da amfinin şık görünümüne katkı sağlamış. Vintage görünümüne katkı sağlamış. İçerisinden çıkanlar bu kadar. Dilerseniz şimdi amfiyi elektriğe bağlayayım. Aplikasyonu yükleyin ve tonlarını test etmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, cihazı bağladım. Gitarıma giriş yaptım ve akıllı knobu çevirdiğimiz anda ışıkları yanmaya başlıyor. Bu akıllı knobun birkaç tane özelliği var. İlk önce tabii ki sesi açıp kapama. Buradan sesi açıp kapayabiliyoruz. Düğmesi var. Bastığımızda da mavi, yeşil, mor, kırmızı şeklinde 4 tane renk arasında geçiş yapıyor. Yani siz bu cihaza düğmesine basarak
4 tane tonu geçiş yapabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu üzerindeki düğmeyi kullanacaksanız sadece 4 tonda geçiş yapabiliyorsunuz. Ama daha önce bahsetmiştim, fuz switch'i, wireless fuz switch'ini alırsanız orada bankalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve ayağınızla farklı tonlara da ulaşabiliyorsunuz. Veya cep telefonu kurulumu yapmanız gerekiyor, İçerisindeki diğer presetlere ulaşabilmeniz için. Cep telefonu kurulumu derken Moore eAmp aplikasyonunu mağazanızdan bulabilirsiniz ve karşınıza açtığınızda Shadow serisi ve Hornet serisi diye 2 tane cihaz geliyor. Belki arkadaşlar Shadow serisini de yakında tanıtırız. Bu ürünün daha gelişmiş bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Biz Hornet serisine bağlanacağız. Cihazı ara dediğimde cihazı buluyor hemen ve altta Hornet 15i'ye bastığımda şu an cihaza bağlantı sağlıyor. Cihaza bağlandıktan sonra içerisindeki bütün tonlara ulaşabildiğimizi söylemiştim. Buraya bastığımızda gördüğünüz gibi sıfırdan 9'a kadar A, B, C, D diye presetler var. Yani tam 40 tane presetimiz mevcut. Sıfırdakiler şu an cihaz üzerinden kontrol edebileceklerimiz. Buradan 2B'ye basıp gördüğünüz gibi yeşil renk oldu şu an. 2B'deki tonu da çalabilirim. Şunu kontrol etmek istiyorum. 2B'ye geldiğinde bakalım düğmeye bastığımda 2B'ler arasında mı geçiş yapacak yoksa sıfırlara mı geri dönecek? Buradan görüyoruz ki şu an 2B'ye geldiğim zaman 2A, 2B, 2C, 2D arasında geçiş yaptı. Demek ki biz cep telefonumuzdan hangi bankayı kullanmak istiyorsak onu seçip 7'yi seçtim mesela. 7'ler arasında fiziksel olarak geçiş de sağlayabiliriz. Yani siz cep telefonunuzu kullanmayacağınız zaman hangi bankalarda bırakmak istiyorsanız orada bırakın ki cihaz arasındaki 4 ton arasında o tonlar arasında geçiş yapabilsin. Yukarıda efekt tuşundayız şu an. Kütüphaneye girdiğimizde burada ton kütüphanesi var. Burada farklı tonlar arasında hazır ayarları seçebiliriz. Bize ton kütüphanesinde farklı tarzlarda bir sürü ön yüklemeli ton ayarı sunmuş. Miksere bastığımda ise buradan Bluetooth'tan gönderdiğimiz müziğin yüksekliğini, USB'den bağlayıp kayıt yapıyorsak gitarımızın yüksekliğini ve bütün hepsini kontrol edebildiğimiz master ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Arkadaşlar USB recording denince kullanım kılavuzunda okudum. Cep telefonları gibi cihazlara direkt bağlayıp kayıt yapabiliyoruz. Fakat bilgisayara bağladığımızda ASIO driver yüklememiz gerekiyor. Büyük ihtimal ASIO for all yükleyip cihazı kullanabiliyoruz ama kendi içerisinde gecikmeyi azaltıcı bir ses kartı özelliği bulunmuyor. Sadece cep telefonlarına kayıt yapmak için Type-C çıkışı vermişler. ASIO for All kullanarak bilgisayarda da kayıt yapabilirsiniz. Aplikasyonda sol üst köşede 3 çizgi var. Ona bastığımızda ise üyelik kısmı açılıyor ve ayarlar kısmı ve araçlar kısmı açılıyor. Burada kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduğunuz zaman tonlarınızı buluta yükleyebilirsiniz. Buluttan ton indirebilirsiniz. Belki bunları daha sonraki bölümlerde inceleriz. Fakat burada asıl önemli olan kısım ayarlar kısmı. Ayarlar kısmında Global Bypass diye bir tuş var. Buna bastığınız zaman bütün tonları iptal ediyor ve temiz gitar sesinizi dışarıya veriyor. Bu ne işe yarar? Eğer USB üzerinden kayıt yapıyorsanız ve bir DAW programı üzerinden ya da başka bir pluginden siz gitar tonu üstüne ekleyecekseniz temiz sesinizi o gitar aplikasyonuna, o DAW programına yollayıp orada üzerine efekt ekleyebilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Bizim şu an işimize yaramaz. Global olarak equalizer açabilirsiniz ve bütün tonlarınızı etkileyecek burada equalizer yapabilirsiniz. Genel olarak mesela tonlarınız size tiz geliyorsa buradan tizleri kısabilirsiniz. Yine bunu da kapatıyorum. Gitarınızın eğer gücü düşükse amfiye gönderdiğiniz yani manyetikleri çok güçlü değilse buradan gazlayabilirsiniz, gain'ini arttırabilirsiniz gitar girişinizin. Bluetooth ismini değiştirme gibi seçenekler aşağıda mevcut. Ama en güzel kısımlardan bir tanesi buradaki araçlar kısmı. Araçlar kısmı içerisinde arkadaşlar metronom var ve harika bir çalışma amfisi olabilir bu metronom sayesinde. Buradan bastığınız anda tap tempo yaparak istediğiniz metronomda çalışabilirsiniz. Metronomun 6-8'lik, 9-8'lik gibi ayarlarını bu kısımdan yapabiliyoruz. Güzel bir metronom var içerisinde. Ayrıca metronomla çalışmayı sevmiyorsanız drum machine de var. Farklı davul tonlarında çalışmalar yapabilirsiniz. Buradan farklı davul tonları seçip daha önce söylediğim gibi tam 40 tane gitar sample'ı cihazın içerisine koymuşlar. Eğer looper'la kullanacaksak onu senkronize de buradan edebiliyoruz. Tabi looper'ı kullanmak buradan birazcık
sıkıntılı olabilir, zor olabilir. Fakat Virus Foot Switch olduğunu söylemiştim. Virus Foot Switch'ini alırsanız Looper'ı ve Drum Machine'i de oradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve çok daha sağlıklı loop kayıtları alabiliyorsunuz. Tuner'ımız var bir de. Sorunsuz çalışıyor mu bir kontrol edelim tuner'ımızı. Sinyal yolluyorum şu an. Sorunsuz ve gecikmesiz bir şekilde çalışıyor. Evet, aplikasyonumuzun genel kullanımı böyleydi. Şimdi dilerseniz cihazın içerisindeki mevcut tonları bir dinleyelim. Evet, içerisindeki tonları sırasıyla deneyelim bakalım. Marshall Plexi'den 0A'dan başlıyoruz. Oo, harika. Arkadaşlar şu an volümü çok altlarda olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde ev ortamında bana iletiyor ve Marshall'ın o hissiyatını da güzel becermişler. Yanımda çatır çatır sanki bir Marshall amfi varmış gibi hissettim. Şimdi 0B'ye geçiyoruz. Clean Ambient. Güzel modülasyonlu bir ton. Modülasyon içerisinde ne olduğuna bakalım. Rotary varmış arkadaşlar. Şimdi AC30 Vox amfi. Haydi bakalım nasıl bir hissiyat yaratacak. Low gain'li versiyonuymuş arkadaşlar. Son derece karakterini hissettiriyor Vox amfinin. Bir de drive'ına bakalım. Çok güzel. Şimdi sıfırlardan çıkıyoruz. 1A Twin Reverb. Fender amfi. Tonu şuradan değiştirelim. 1A, 1B'ye geçtik. Bassman. Yine Fender'in. Moore zaten amfi kopyalamada çok başarılı bir firma. Hornet'e de çok güzel bir şekilde geçirmiş bu tonları. GCM 800. Oh, canavar. D'ye bakalım, bir D'ye. GCM 900, bu da lead'i. Solo atalım bakalım bunda. Arkadaşlar delay ve reverb de son derece başarılı geliyor benim kulağıma. Bir de 2A'ya geçelim. Sonic Clean. Chorus efektinin de güzel geldiğini duyuyoruz zannedersem. Burada chorus açık. Sonic Drive'a geçiyoruz bir de. İki C'de ne varmış? Dual Boost. Bir de 2D'ye bakalım. Coach Elite. Son olarak da üçlere bakalım. Power Bell Clean. Üç B'de ne varmış? Power Bell High Gain. Presansı bayağı bir yüksek amfi. Haydi bakalım sıradaki Love 5153. Oo, demek ki PV'ler de var içerisinde. Evet, Love'u varsa demek ki High Gain'i de vardır. Bakalım.
Evet, böyle sürüp gidiyor. Daha bir sürü ton içerisinde mevcut arkadaşlar. Funky tonlar, caz koruslar. Mark 5 bile var. Mark 5'in high gain'ine bir bakalım. Evet, mesela bu tonda delay açık değil. Buradan delay'e basıp, delay'e bir daha basıp onu yeşil hale getirdiğimizde şu an delay açıldı. İçerisinde hangi delay'ler var? Dijital, analog, real echo, tape echo, mod ve reverse. Tape echo'yu seçtim diyelim ki. Buradan level'ını arttırabilirim, feedback'ini arttırabilirim, zamanını değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi uzayıp giden harika bir delay eklendi. Reverb'lere gelelim. Neler varmış? Room Reverb, Hall Reverb, Plate Reverb, Spring Reverb ve Mod Reverb. Son derece başarılı. Modlarımız var. Modlarda neler var? Phaser, Step Phaser, Flanger, Jet Flanger, Tremolo, Stutter, Vibrato, Pitch Shift, Rotary, Ana Chorus, Tri Chorus, Ring, Q-Filter, Low-Fi, Slow Gear. Seçelim buradan bir şeyler. Pitch Shift'e bakalım bir. Tonu değiştirelim. Pitch'ini değiştirelim. Evet, gördüğünüz gibi harika. Dinamiklerde ne varmış? Noise Gate'imiz var. Kompresörümüz var. Touch Wow var. Auto Wow var. Evet, dinamiklerin içerisinden bir de Auto Wow deneyelim. Merak ettim. Peak'i de arttırayım. Evet, belki wah pedalımız yok ama Auto Wah'ı iyi ayarlayarak sanki wah yapıyormuş gibi hissettirebiliriz. Burada arkadaşlar amfi içerisinde bir sürü amfi var. Yani arayacağınız her şey var. 52 tane seçenek var. Kimisi overdrive modu, kimisi distortion modu, kimisi high gain modu. Aslında aynı amfinin hem clean'i hem drive'lı versiyonları içerisinde mevcut. Moore böyle yapmayı seçiyor. Kendi üzerindeki drive ayarından ziyade amfilerin üzerindeki farklı modları simüle ediyorlar. Her tarza uyum sağlayabilecek amfiler içerisinde mevcut. Büyük ihtimal kabinleriyle ve mikrofon simülasyonlarıyla beraber yükleniyor bunlar. Çünkü ton zincirinde gördüğünüz üzere overdrive kısmı, amfi kısmı, dynamic kısmı, modülasyon, delay ve reverb mevcut. Bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz bu arada. Basılı tutarsanız ton zincirinde farklı yerlere götürebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi amfinin kabinini farklı bir şekilde seçemiyorsunuz. Mikrofonunu farklı bir şekilde seçemiyorsunuz. Artık Moore bunlara kendi kabinleri ve uyan mikrofonlarıyla beraber simüle etmiştir. Bulut var. Buluttan farklı ayarlar indirebilirsiniz cihazınıza. Overdrive kısmında da Tube Screamer, FlexiBoost, Jimmy Overdrive, Greyface, Shred, Riot gibi farklı 19 tane overdrive pedalı var. Overdrive pedallarıyla, farklı amfileriyle, modlarıyla, efektleriyle sınırsız ton yazabileceğiniz harika bir amfi olmuş. Aşağıda QR kodla Bluetooth cihazlara bağlanabilirsiniz. Ayrıca foot switch'i var. Wireless foot switch'i aldığınızda buradan ona bağlanabilirsiniz. Bluetooth'u da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Eğer imkanınız varsa başlangıçta alabileceğiniz harika, hepsi bir arada bir çalışma amfisi olmuş. Özellikle içerisindeki araç kısmı metronomuyla, looper'ıyla, drum machine'iyle bize gitar çalışırken çok güzel hizmet edecektir. Unutmayın, üzerindeki giriş çıkışlar, düğmeler son derece kısıtlı. Bunu cep telefonuyla kullanabileceğiniz, aktif olarak kullanabileceğiniz bir amfi olarak düşünün. Ama çağımızda zaten cep telefonu olmayan, tableti olmayan insan kalmadı. Cep telefonuyla entegre olduğunda müthiş işlevli, her türlü tonu alabileceğiniz, cep telefonu bağlantısıyla harika temiz kayıtlar yapabileceğiniz güzel bir amfi üretmiş Moore. Hornet serisini de geliştirmiş. Bunun bir üstünü istiyorsanız Shadow serisi var. Yakında onu da büyük ihtimal tanıtırız arkadaşlar. Size mikrofondan kayıt yaptım. Keşke burada olup amfinin harika tonunu hissedebilseydiniz. Gerçekten içindeki speaker güzel bir şekilde çalışıyor ve yapmış oldukları modellemeleri bize sanki o amfilerin gerçekleri yanımızdaymış gibi duyuruyor. Önerebileceğim güzel bir ürün ortaya koymuş Moore. Böyle teknolojik ürünler, telefonla bağlantısı olan, içerisinde prosesör olan ürünler üretmeleri gerçekten çok iyi oluyor. Başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarım bile
sınırsız güzel tonlar elde edebiliyorlar bu tarz ürünler sayesinde. Dilerseniz arkadaşlar kapanışa doğru geçelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Moore'un Hornet 15i amfisini nasıl buldunuz? Böyle teknolojik, yenilikçi amfiler hoşunuza gidiyor mu? Cep telefonuyla kontrol ettiğiniz, Bluetooth foot switch ile tonlarını değiştirebildiğiniz böyle bir amfi sizin tercihiniz olabilir mi? Yoksa siz daha fazla böyle geleneksel amfilere mi yöneliyorsunuz? Bu amfiye sahip misiniz? Ya da Moore'un eski Hornet amfilerinden bir tanesine sahip misiniz? Fikirleriniz nedir? Düşünceleriniz nedir? Memnun musunuz? Sizin fikirlerinizi çok önemsiyoruz. Lütfen yorumlar bölümünü kullanın. Senkop Müziğe yeniden çok teşekkür ediyoruz. Böyle yenilikçi ürünleri bize yolladıkları ve tanıtımına vesile oldukları için. Eğer indirim kuponu alabilirsem indirim kuponunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Mağaza bağlantısını da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar, canlı yayınlarımız son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. TikTok canlı yayınlarına başladık. Instagram canlı yayınlarımız sürüyor. Müziksen canlı yayınlarımız sürüyor. O yüzden sosyal ağlarımızı takip edelim. Açıklamalar kısmında yine sosyal ağların linklerine ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda ve canlı yayınlarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi, koç gibi kalın. Görüşürüz.